Merhaba. Bugün örneği 2 sıradan oluşan erkek atkısı yapımını paylaşacağım. Atkı modelini beğendiyseniz bir kalp bırakmayı unutmayın. Kolay gelsin. Boyuna 2 kez dolanarak kullanılacak olan atkının uzunluğu 2 metre 26 santim. Eni 18,5 santim. 3,5-4 numara şişle örülebilecek kalınlıkta olan ip için ben 4 numara şiş kullandım. İpin bir yumağı 100 gram 290 metreden oluşuyor. Bir yumakla yani 290 metre ile yaklaşık 1 metre 22 santim ördükten sonra ikinci yumağa geçtim. İkinci yumakla da 1 metre daha ördüm. Bu ölçüleri dikkate alarak elinizde bulunan ipe göre uzunluğunu kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Şişimize 40 ilmek atarak atkımızı örmeye başlıyoruz. Atkımızın başlangıcında pirinç örneğini uygulayacağız. Yani bir ters örüyoruz ve ardından bir düz örüyoruz. Tekrar bir ters ve bir düz örgü örüyoruz. Sıra sonuna kadar bir ters bir düz örgü örerek ilerliyoruz. Sıra sonunda da bir ters ve kenar ilmeğimizde bir düz örerek tamamlıyoruz. İkinci sıramızda ters görünen ilmekleri düz, düz görünen ilmekleri de ters örgü örerek ilerleyeceğiz. İlk ilmeğimiz ters göründüğü için ikinci sıramıza bir düz örerek başlıyoruz. Ardından düz görünen ilmeğimizi ters örgü örüyoruz. Ve bir düz, bir ters, bir düz, bir ters örerek ilerliyoruz. İkinci sıranın sonunda bir düz, bir ters örerek tamamlıyoruz. Üçüncü sıramızda da yine aynı şekilde düz görünen ilmekleri ters, ters görünen ilmekleri düz örgü örerek ilerliyoruz. Ve bu şekilde 4 santim olana kadar örmeye devam ediyoruz. Dört santim pirinç örgü ördükten sonra şimdi desenimizi uygulayacağız. Desen sayılarının daha net anlaşılabilmesi için ayraçlar kullandım. Ortadaki burgu desenimize 8 ilmek ayırdıktan sonra kenarlarda 6, 3 ve 7 ilmek bırakıyoruz. Desenin başlangıcındaki ve sonundaki 7 ilmeği pirinç örgü örerek devam ediyoruz. Yani düz görünen ilmekleri ters, ters görünen ilmekleri düz örgü örüyoruz. İlk ilmeğimiz düz örgü göründüğü için bir ters örgü örerek başlıyoruz. Ve ardından ters görünen ilmeği düz örgü örüyoruz.
Bir ters bir düz örerek 7 ilmeği tamamlıyoruz. Yedi pirinç örgünün ardından şimdi 3 ilmeğe işlem uygulayacağız. İlk ilmeğimizi ortasından batıp sağ işimizi örmeden boşalıyoruz. Bir ters örgü örüyoruz. Üçüncü ilmeğimizi de yine sağ işimizi örmeden boşalıyoruz. Ara desenimizdeki 6 ilmeğimizi yine pirinç örgü örüyoruz. Düz görünen ilk ilmeğimizi ters örgü örüyoruz. Ve ardından ters görünen ilmeğimizi düz örgü örüyoruz. Bir ters bir düz örerek 6 ilmeğimizi tamamlıyoruz. Ortadaki burgu desenimizi oluşturacak 8 ilmekten önce 4 ilmeğe işlem uygulayacağız. İpimizi öne aldıktan sonra sağ şişimize örmeden 2 ilmeği ortasından batarak boşalıyoruz. İpimizi arkaya aldıktan sonra sol şişteki 2 ilmeği düz örgü örüyoruz. Sağ şişe boşaldığımız ilk 2 ilmeğimize arka ortalarından batarak sol şişimize boşalıyoruz. Sağ şişteki 3. ve 4. ilmeğimizi de önden tekrar sağ şişimize alıyoruz. Ve sol şişe aldığımız 2 boş ilmeği düz örgü örüyoruz. Böylece ilk 4 ilmeğin işlemini tamamlamış olduk. Şimdi kalan 4 ilmeğe işlem uygulayacağız. Bu kez ipimiz arkada. Sağ şişimizi örmeden 2 ilmeği boşalıyoruz. Sol şişte kalan 2 ilmeği düz örgü örüyoruz. Boşaldığımız ilk 2 ilmeği bu kez önden sol şişimize boşalıyoruz. 3. ve 4. ilmeği de arkadan sağ şişimize alıyoruz. Sol şişe boşaldığımız 2 ilmeği düz örgü örerek burgu desenimizi tamamlıyoruz. Toplamda 8 ilmeğe işlem uygulamış olduk. Şimdi ara desenimiz olan 6 ilmeğe pirinç örneği uygulayacağız. Düz görünen ilmeğimizi ters örgü örerek başlıyoruz. Ve ardından ters görünen ilmeği düz örgü örerek bir ters bir düz ilerliyoruz. Altı pirinç örgünün ardından 3 ilmeğe işlem uygulayacağız. İlk ilmeğimizi örmeden ortasından batarak sağ işimize boş alıyoruz. İkinci ilmeğimizi ters örgü örüyoruz. Üçüncü ilmeğimizi de yine örmeden ortasından batıp sağ işimize boş alıyoruz. Ve sondaki 7 ilmeğimizi de yine pirinç örgü örerek tamamlıyoruz. İlk ilmek ters göründüğü için düz örgü örerek başlıyoruz. Ve ardından düz görünen ilmeği ters örgü örüyoruz.
Bir düz bir ters örerek 7 ilmeğimizi tamamlıyoruz. Örgümüzün arka bölümünde de ilk 7 ilmeğimizi pirinç örgü örerek tamamlıyoruz. Ters görünen ilk ilmeği düz örgü örerek sıramıza başlıyorum. Ve ardından düz görünen ilmeği ters örgü örerek devam ediyorum. Bir düz bir ters örerek 7 ilmeği tamamlıyorum. Yedi pirinç örgünün ardından şimdi 3 ilmeğe işlem uygulayacağız. Bir önceki sırada boşaldığımız ilk ilmeğimizi ters örgü örüyoruz. İkinci ilmeğimizi ortasından batarak düz örgü örüyoruz. Üçüncü ilmeğimizi ters örgü örüyoruz. Ara desenimiz olan 6 ilmeğimizi pirinç örgü örüyoruz. Ters görünen ilk ilmeğimizi düz örgü örerek başlıyoruz. Bir düz bir ters örerek 6 ilmeğimizi tamamlıyoruz. Ortadaki burgu desenimizi oluşturan 8 ilmeğimizi ters örgü örüyoruz. Sekiz ters örgünün ardından ara desenimiz olan 6 ilmeği bir düz bir ters örerek pirinç örneği uyguluyoruz. Altı pirinç örgünün ardından şimdi 3 ilmeğe işlem uygulayacağız. Bir önceki sırada boşaldığımız ilk ilmeğimizi ters örgü örüyoruz. İkinci ilmeğimizi ortasından batarak düz örgü örüyoruz. Üçüncü ilmeğimizde yine ters örgü örüyoruz. Ve son 7 ilmeğimizi de bir ters bir düz bir ters bir düz örerek pirinç örneği uyguluyoruz. Desenimiz bu iki sıradan oluşuyor ve atkımızı istediğimiz uzunluğa 4 santim kalana kadar bu iki sırayı örerek devam ediyoruz. Şimdi bu iki sırayı tekrarlayacağız. 7 ilmeği pirinç örgü örüyoruz. Yani düz görünenleri ters, ters görünenleri düz örüyoruz. Sol şişteki ilmeğe ortasından batıp sağ işimize boşalıyoruz. Bir ters örgü örüyoruz. Ve sol şişteki ilmeği ortasından batıp sağ işimize boşalıyoruz.
sol şişteki 6 ilmeği düz görüneni ters, ters görüneni düz örerek pirinç örgü uyguluyoruz. Şimdi 8 ilmekten oluşan burgu desenimizin ilk 4 ilmeğini işlem uygulayacağız. İpimizi öne aldıktan sonra sol şişteki 2 ilmeği sağ şişimize ortalarından boşalıyoruz. İpimizi arkaya alarak sol şişteki 2 ilmeği düz örgü örüyoruz. Sağ şişe boşaldığımız ilk 2 ilmeği arka ortalarından batarak sol şişimize alıyoruz. 3. ve 4. ilmeğimizi de önden sağ şişimize alıyoruz. Ve sol şişe aldığımız 2 boş ilmeğimizi düz örgü örüyoruz. Böylece ilk 4 ilmeğimize uygulayacağımız işlemleri tamamlamış olduk. Şimdi kalan 4 ilmeğe işlem uygulayacağız. İpimiz arkada, sol şişteki 2 ilmeği sağ şişimize örmeden boşalıyoruz. Sol şişteki 2 ilmeği düz örgü örüyoruz. Sağ şişe boşaldığımız ilk 2 ilmeği ortalarından batarak önden sol şişimize boşalıyoruz. 3. ve 4. ilmeğimizi arkadan sağ şişimize alıyoruz. Ve sol şişimize aldığımız 2 boş ilmeği düz örgü örüyoruz. Böylece orta desenimizi tamamlamış olduk. Düz görünen ilmeğimizi ters, ters görünen ilmeğimizi düz örerek 6 ilmeğimizi tamamlıyoruz. Sol şişteki ilmeğe ortasından batıp sağ şişimize boşalıyoruz. Bir ters örgü örüyoruz. Sol şişteki ilmeğe ortasından batıp sağ şişimize boşalıyoruz. Sıra sonundaki 7 ilmeğe bir düz bir ters bir düz bir ters örerek pirinç örgü uyguluyoruz. Örgümüzün arka bölümünde de ilk 7 ilmeği ters görünen örgüleri düz, düz görünen örgüleri ters örerek yani pirinç örgü uygulayarak devam ediyoruz. Bir önceki sırada boşaldığımız ilmeği ters örgü örüyoruz. Sol şişlik ilmeği ortasından batarak düz örgü örüyoruz. Ve ardından yine bir ters örgü örüyoruz. Ara deseni oluşturan 6 ilmeği pirinç örgü örüyoruz. Yani düz görünenleri ters, ters görünenleri düz örüyoruz. Sekiz ilmekten oluşan burgu desenimizi 8 ters örgü örüyoruz.
Ters görünen ilmekleri düz, düz görünen ilmekleri ters örerek 6 ilmeğe pirinç örgü uyguluyoruz. Bir ters, bir düz, bir ters örgü örüyoruz. Ve son 7 ilmeğimizde düz görünenleri ters, ters görünenleri düz örgü örerek tamamlıyoruz. Atkımın uzunluğu 2 metre 22 santim olana dek örneği uygulamaya devam ettim. Bu aşamadan sonra örgüye 4 santim uzunluğunda sadece pirinç örgü örerek devam edeceğiz. Evet, ilk ilmeğimiz düz örgü göründüğü için örgümüze ters örgü örerek başlıyoruz. Ardından ters görünen ilmeği düz örerek bir ters bir düz bir ters bir düz şeklinde sıra sonuna kadar örmeye devam ediyoruz. Örgümüzün arka yüzünde de ilk ilmeğimiz ters göründüğü için düz örgüyle başlıyoruz. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters şeklinde sıra sonuna kadar örmeye devam ediyoruz. Toplam 4 santim pirinç örgü ördükten sonra kesme işlemi uygulayarak atkıyı tamamlayacağım. 2 ilmeği ortalarından birlikte batıp düz örgü örerek kesme işlemi uyguluyoruz. Kesme işleminin ardından sağ şişteki ilmeği sol şişi ortasından alıp arkasındaki ilmekle birlikte yine ortalarından birlikte örerek kesme işlemine devam ediyoruz. Yine sağ şişteki ilmeği ortasından sol şişe alıp arkasındaki ilmekle beraber ortalarından birlikte örerek kesme işlemine devam ediyoruz. Kesme işlemini sıra sonuna kadar uyguluyoruz. Atkı modelini beğenmeniz ümidiyle
Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.